İngiltere'de yaşıyordum ve oranın havası bir türlü beni mutlu etmedi. Bir türlü barışamadım o yağmur ve sis veya karanlıkla. Tabii İngiltere'de evimize tilkiler giriyordu kapı açık kalınca. Burada kelebekler, kuşlar giriyor. Yani doğası inanılmaz bir yer. Şimşeği şimşek gibi çakıyor. Yağmuru yağmur gibi yağıyor. Rüzgarı rüzgar gibi. Yeşil var. Çok güzel yeşil olan bir ülke. Bir doğanın bütün şartlarını burada yaşıyorsunuz. O yüzden de ben böyle yani eve kapanıp yaşamaktansa böyle bir yerde tabiatı, doğayı, işte doğanın sana verdiği lütufları koklamak, yaşamak istedim. Doğası beni çok etkiledi açıkçası söyleyeyim. Hatta uçaklar inerken böyle maket gibi bir ülke sanki görünümü vardı böyle. Dedim ben burada yaşayabilirim. İnsanları da çok sıcak, çok sevimli. Mesela trafikte falan görüyorsunuz oldukça saygılı insanlar. Sonuçta bir Avrupa ülkesi burası bana göre. Yani insanların davranış biçimleri son derece kibar. Bu anlamda iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Ben heykel yapıyorum. Yani geldiğimizden beri zaten o heykelleri tabii buranın şartlarında teknik olarak çok büyük imkanlar yoktu ama onları yarattık. Bundan sonra da devam edeceğim ona ve bir sergi açmayı düşünüyorum. Gayet güzel, aşağı iniyorum, havuza giriyorum, yüzüyorum, çıkıyorum, arkadaşlar geliyor. Ha bir de burada arkadaş edinmek çok kolay. Nedense çok güler yüzlü insanlar. Siz onlara gülerseniz onlar da size inan karşılık veriyorlar. Ben İngiltere'de biliyorum güldüğünüz zaman ne oldu bir şey mi var ya bir acayip bir durum var niye gülüyorsun diyor. Halbuki gülümsüyorum o kadar yani bir şey mi oldu diyorlar. Burada insanlar gülümsemeye alışmışlar. Bunlar çok güzel önemli nedenler aslında. Tabii ki ben o konuda çok şanslıyım. En ufak bir şey olduğu zaman hemen Dejan ve Igor geliyorlar, tamir ediyorlar. Yani başka ülkede olsan o tamirciyi günlerce bekleyeceksin. Abartmıyorum. Yani telefon açıyorum 2 dakika sonra yukarıdalar. Ama zaten çok da sorun yaşamıyoruz. Evler gayet 1. sınıf kalitede yapılmış yani hiç. O her zaman şeyler olabilir işte ufak tefek ihtiyaçlarımız. Eğer başka bir yerde bir mülk falan alsaydım tabii ki ne kadar altından kalkabilirdim bilemiyorum ama Royal Blue ve AP Investment olarak başvurduğumuz zaman her şey çok kolaylaştı ve çok güven içerisinde avukat sözleşmesi, noter sözleşmesi kolay oldu. Ama tabii birçok burada inşaatlar falan var. Hepsinin altyapıları eksik, işte belli sözleşmeler veya ne bileyim kitabına uydurulmuş işler var. Onlar bana göre değildi. AP Investment'ta investment yapmak akıllıcaydı bana göre. Hiçbir sorun çıkmadı yani. Gayet de yardımcı oluyorlar. Havaalanı en yakın yer neresi? Onun yakınında bir yer almaya karar verdim. Havaalanını bulduktan sonra baktım ki en yakın yer Kavaş. Kavaş'ta tesadüfen API Investment'in yaptığı yeri biliyordum ama bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ve geldikten sonra da kısa sürede karar verip en iyi daireyi aldım. Açıkçası söyleyebilirim bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buraya geldiğimde 1,5 sene önceydi. Daha çok şeydi yani çok eksikleri vardı. Ben öyle hemen biteceğini tahmin etmiyordum. Ama bittiği zaman da çok iyi bir yer olacağı o zamana kadar seçilmiş ve yapılmış işlerden anlaşılıyordu. Hiç düşünmeden buraya karar verdim tabii. Yaptım. Yeni projede de yaptım. Ufak bir şey. En azından bir şeyimiz olsun diye. Ama zaten hani benim burada bir tane daha dairem var. Kızımın da bir tane dairesi var. Yeterince bir investment yaptık. Evet. Ya bunu buradayım, mutluyum diye sorarsanız mutluluk göreceli bir kavram ama sabahları mutlu uyanıyorum. Önemli olan benim için sabahlardır. Sabahları çok keyifli uyanıyorum. Manzaram çok güzel.